Bir tablo çalınır, geriye iki soru kalır. Aşka mı güveneceğiz, adalete mi? Romantik hırsız. Tam da bu ikilemde kalp atışıyla siren sesi arasına sıkışmış bir öykü kuruyor. Netflix'in 14 Mart 2024'te yayımladığı film, başrollerde Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu'yu karşı karşıya getiriyor. Hikayenin çıkış noktası basit ama etkili. Interpol'ün sanat suçları biriminde çalışan Alin, Avrupa'nın farklı kentlerinde en değersiz görünen ama aşk temalı eserleri çalan zarif bir hırsızın peşinde. İlk iz sürüşümüz Budapeşte'de bir müze soygunuyla açılıyor. Ardından rota İstanbul'a ve oradan da Praga uzanıyor. Bu kovalamaca, Ali'nin bir zamanlar nişanlısı olan gizemli Güney'le yeniden yüzleşmesine dönüşüyor. Filmin yaratıcı ekibi türün vaadini net koyuyor. Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz, senaryoda Pelin Karamehmetoğlu var. 99 dakikalık süre, romantik gerilim tonunu hafif tempoyla taşıyor. Prodüksiyon Lannistar Media imzalı. Bu çıplak bilgiler bile filmin kolay tüketilen bir akşam kaçamağı olduğuna işaret ediyor. Görsel dil, yapımın asıl kozu. Prag'ın taş sokakları, İstanbul'un modern müze mekanları ve Avrupa müzelerinin steril koridorları, Olcay Oğuz'un kamerasında parlak, temiz ve turistik bir çekiciliğe sahip. Özellikle İstanbul Resim ve Heykel Müzesi çevresindeki sekanslar, kedi-fare oyununun romantik gerilimle nasıl cilalanabileceğini gösteriyor. Esra Bilgiç, Alin'de mesleki disiplin ile kişisel kırılganlık arasındaki çatışmayı yüz ifadeleri ve ses tonuyla taşıyor. Karakterin öfkesini asla bağırttırmıyor, içeri gömüyor. Birkan Sokullu ise Güney'e soğukkanlı bir centilmenlik ve oyunbazlık katıyor. İkili arasındaki kimya, filmin tekrar tekrar üzerine yaslandığı yapı taşı. Karşılaşma sahnelerinde bakışların kendisi diyalog kadar iş görüyor. Yardımcı oyuncularda Fırat Tanış ve Uşan Çakır, ritmi zaman zaman toparlayan enerjiyi veriyor. Müzik kullanımı ve kostüm, aksesuar seçimi özellikle Alin karakterini çerçevelemek için özenli. Mücevher ve kıyafet dili onun profesyonel zırhını simgeliyor. Bu estetik, filmin romantik hırsız kimliğini destekliyor. Planların çizgisel anlatımıyla duygu geçişleri arasında bir köprü kuruyor. Gelelim aksayan yerlere. Tür konforu bazen formüle teslim oluyor. Hırsız kurgusunun katman katman açılan plan hazzı yer yer kısa kesiliyor. Bazı sürprizler çok erken fısıldanıyor. Interpol prosedürleri gerçekçilik arayan izleyiciyi ikna etmeyebilir. Karakter motivasyonları özellikle final hattında "Aşk her şeyi affeder mi?" sorusuna güvenerek hızlı çözülüyor. Eleştirmen tepkisi de bunu doğrular nitelikte. Rotten Tomatoes'ta düşük puanlar. Eleştirilerde cazibesi var ama klişeleri çok. Minvalindeki yorumlar öne çıkmıştı. Yani film, damak tadı, yeni baharat arayanları değil, tanıdık tatları iyi sunumla sevenleri hedefliyor. Buna rağmen bazı sahneler hem karakter hem tür matematiği açısından çalışıyor. Müze içindeki yakala yakala yakalayamadım temposu, Alin'le Güney'in ilk gerçek yüzleşmesi ve son perdedeki ahlaki tercih anları seyircinin duygusal yatırımını ödüllendiriyor. Kısa süreli gerilim sıçramaları romantik damarı boğmuyor. Film yumuşak bir gerilim tonunu koruyor. Özetle romantik hırsız, kusursuz bir soygun planı değil ama parıldayan bir vitrin. Başrollerin kimyası, Avrupa arka planı ve cilalı görüntü yönetimi sayesinde akıp giden bir 99 dakika. Türün bütün klişelerini bilerek izlemeye razıysanız ve odakta iki karakterin yarım kalmış aşkını izlemek sizi cezbediyorsa, hedefi 12'den vurmasa da isabet kaydediyor. Benim terazimde kolay izlenir, şık ama risksiz hanesine not düşülür. Peki sizin terazinizde ne ağır basar? Bir sanat eserini çalan kalp mi, yoksa bir kalbi çalan sanat mı? Yorumlara bırakıyorum.